Merhaba. Uzun zamandır akülerle ilgili bir video çekmeyi düşünüyordum ama anlatılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki konuyu sevimsizleştirmeden, konuyu ders haline getirmeden nasıl anlatabileceğimi de çözemiyordum. Geçenlerde eşimin aracının aküsünü değiştirdiğim bir firmada, Başkent Sanayi'de, Başkent Akü adlı bir yerde bir akü kesiti gördüm ve firmanın sahibi Murat Bey video çekimi için o kesiti bize ödünç vermeyi kabul etti. Kullanılmamış bir akü plakası da bize verdi. Daha sonra Banggood firması bu çekimde kullanabileceğimiz bir takım malzemeler yolladı ücretsiz olarak. Ve ben de kendi atölyemin imkanlarıyla bir akü hücresi yapabileceğimi düşündüm. Böylece daha çok uygulamalı, daha az teorisi olan ve ders sevimsizliğinde olmayan bir akü videosu oluşturabileceğimi düşündüm. Bu video böylece ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu kanalın pek çok takipçisinin ve benim ortak özelliğimiz dokunmadan, üretmeden anlayamıyor olmamız. Bu sebeple önce bir akü hücresini sizlerle beraber hayata geçirmek, bir akü hücresi yapmak istiyorum. Daha sonra bunun üzerine konuşacağız. Tarihten küçük örnekler vereceğiz ve daha sonra akü nasıl şarj edilir, akü kurtarılabilir mi, akü ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor onlara değineceğiz. Uzun bir aradan sonra benim için de yeni bir video olacak. Şimdi yeni akümüzü yapmaya başlayalım. Burada görmüş olduğunuz kavanoz bizim akü hücremize ev sahipliği yapacak. Burada görmüş olduğunuz kurşun levhalarsa anot ve katotumuzu oluşturacak. Bir miktar kurşun telimiz var. Anot ve katotun birbirine değmesini engellemek için burada görmüş olduğunuz gözenekli plastik malzemeden yararlanacağız. Ve elektrolitimizi hazırlarken de burada görmüş olduğunuz akü hidrometresinden faydalanacağız. Şimdi kavanozumuzu hazırlamaya başlayalım. Şimdi kurşun plakalarımızı hazırlayacağız. Bunlar bizim anot ve katotumuzu oluşturacaklar. Anot ve katotumuz hazır. Bunları rulo haline getireceğiz. Bunlar rulo haline geldiğinde birbirlerine değmelerini engellemek için araya plastik separatör koyacağız. Ben bunu rulo pasta gibi yapacağım için fazladan bir separatöre daha ihtiyaç duyacağım. Ve bunu rulo halinde saracağım. Evet. Şu anda elimde görmüş olduğunuz henüz elektrolite hazırlanmamış bir akü. 2 tane kurşun plakamız var. Arada elektrolitin plakalara temas etmesini sağlayacak gözenekli bir yapı var. Bunu kavanozumuzun içerisine yerleştireceğiz ve daha sonra elektrolitimizi dolduracağız. Kutup başlarımı daha önce kavanozumuzun üzerine deldiğimiz deliklerden dışarı çıkartacağım. Bunu katotu anota değdirmeden ve bu kulakları, bu kutup başlarını kırmadan, koparmadan yapmam gerekiyor.
başlarımızın çıktığı yerlere aside dayanıklı, çift komponentli macun şeklinde bir epoksi uyguluyorum. Böylece buradan gaz çıkışı ve kazara devrilirse sıvı kaybı olmamış olacak. İşin en tehlikeli ve sevimsiz kısmını halletmemiz gerekiyor. Şu anda yapacağımız şey akünün elektrolitini hazırlamak. Bunu yaparken de sülfürik asitle suyun yoğunluklarının birbirinden çok farklı olmasından faydalanarak bize yoğunluğu ölçen akü hidrometresinden yararlanacağım. Fakat bunu bu şekilde kullanmayacağım. Hidrometrenin içerisindeki hidrometrenin asıl parçası olan bu kısmı çıkartacağım ve ölçü kabımın içerisine atacağım. Daha sonra sülfürik asit ilave ettikçe sıvının yoğunluğu artacağından hidrometremiz yüzmeye başlayacak. Akü elektrolitinin yoğunluğu iklime göre ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Türkiye'deki standartlara yakın bir karışım hazırlayacağız. Şimdi ben güvenlik tedbirlerimi alıyorum. Asit için hazırlanmış özel eldivenlerim var ve gözlüğümün üzerine de ayrıca koruyucu bir gözlük takacağım. Ve bu işi yaparken bir pipet kullanacağım. Böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem ama yapacak olursanız ne şekilde yapacağınızı çok iyi araştırın. Mesela suyun üzerine asidi ilave etmeniz gerekiyor. Asidin üzerine su ilave etmemeniz gerekiyor. Egzotermik bir reaksiyon oluşuyor ve kabın kırılmasına sebep olup size zarar verebilecek nitelikte. Sülfürik asit kabımı açıyorum. Bu işlemin ilk kısmını kaydetmeyi unutmuşum. Yavaş yavaş asidi suya ilave ediyorum. Hidrometre az önce tamamen dipteydi. Karışımın içerisindeki asidin miktarı arttıkça hidrometrenin de yüzdüğünü, yukarı çıktığını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bir egzotermik reaksiyona sebep oluyor. Bu sebeple işin bu kısmını çok yavaş yapmanız gerekiyor. Saf su ve sülfürik asit kullanarak elektrolitimizi hazırladık. İçerisinde hidrometremiz yüzmekte. Hidrometrenin üzerindeki çizgiler ve renkli bölümler bize ideal bir karışım hazırladığımızı söylüyor. Aynı zamanda termal kamerayla karışımımıza baktığımızda ne kadar egzotermik bir reaksiyon olduğunu gözlemliyoruz. Biraz sonra hazırladığımız bu elektroliti akümüzün içerisine koyarak akümüzü şarj edeceğiz ve akümüz kullanıma hazır hale gelecek. Elektrolitimi yavaş yavaş hazırlamış olduğumuz akünün içerisine dolduruyorum. Hazırlamış olduğumuz elektroliti akümüzün içine yerleştirdik ve voltmetremizi bağladığımızda yaklaşık 0 volt gibi bir değer okuyoruz. Çünkü şu anda aküyü şarj etmiş durumda değiliz. Bu akü hücremizi şarj etmemiz gerekiyor. Kurşun asit akülerde
Her bir hücrenin voltajı, verebildiği gerilim 2.1 volttur. Ve aküyü şarj ederken kullanabileceğimiz gerilimler de 2.3 volt civarındadır. 2.3 en fazla 2.4 volta kadar çıkabiliyoruz. Ben bu akü hücresini 2.4 voltla şarj edeceğim ve daha sonra neler olduğuna bakacağız. Şu anda şarj işlemini başlattım. Akü plakalarından gaz çıkışını gözlemleyebilirsiniz şu anda. Akümüz yavaş yavaş şarj oluyor. Akü hücremizi 2.4 voltla şarj ettik. Bir akü hücresinin şarj olabilmesi için 2.3-2.4 volt aralığında bir şarj gerilimine ihtiyacı var. Akümüz de 2.4 voltla şarj edildi. 2.4 voltun üzeri istenen bir şey değil çünkü elektrolit kayıplarına ve aküde kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Akümüzün anot vazifesi gören kurşun plakası oksijen iyonlarıyla tepkimeye girerek kurşun diokside dönüştü ve tamamen siyah bir renk aldı. Katot vazifesi gören kurşun plakamızsa kendi renginde. Gaz çıkışı tamamen kesilmiş durumda. Şimdi güç kaynağımı akü hücremden ayırıyorum. Voltajın yavaş yavaş 2.1 volta doğru düştüğünü gözlemliyorum. Bir akü hücresinin normal voltajı, normal kabul ettiğimiz voltajı 2.1 volttur. Aslında 12 voltluk ya da 6 voltluk akü diye bir akü çeşidi dünyada yok. 12.6 ya da 6.3 voltluk akülerden söz edebiliriz eğer kurşun asit akülerden bahsediyorsak. Çünkü hücre başına gerilim 2.05 voltun altına düştüğü zaman sülfatlaşma başlıyor ve bu akü için istenen bir şey değil. Bu da 12.3 volta denk geliyor. 6 hücreli bir otomobil aküsünde 12.3 voltun altındaysa eğer akünüzün voltajı, akünüzle ilgili bir sıkıntı olabilir. Akünüzü acilen şarj etmeniz gerekiyor ya da bununla ilgili teknik bir uzmana müracaat edebilirsiniz. Şimdi akümüze bir yük bağlayıp ondan neler alabileceğimize bakalım. Bir lambayı yakabiliyor mu ya da bir motoru döndürebiliyor muyuz? Aküler stasyoner ve traksiyoner yani sabit ve hareketli olarak iki başlık altında toplanıyor. Bizim günlük hayatta en çok karşılaştığımız, burada da görmüş olduğunuz otomobillerde kullandığımız starter aküler yani marş aküleri. Burada görmüş olduğunuz akü bizim yaptığımız akü hücrelerinden 6 tanesinin seri olarak bağlanmasıyla elde edilmiş 12.6 voltluk bir akü. Marş motorları 200 amper gibi yüksek akımlara ihtiyaç duyabildiğinden starter aküler mümkün olan en yüksek elektrot yüzeyi elde edilecek şekilde tasarlanıyor. Böylece çok geniş bir alanda kimyasal tepkime meydana geliyor ve yüksek akımlar elde edilebiliyor. Burada bir akü elektrodu görmektesiniz. Elektrotların birbirine değmesini ve plakadan dökülecek kurşunun akü tabanında tortu yaparak kısa devreye sebep olmasını engellemek için plakalardan her biri plastik bir zarfın içine yerleştirilmiş. Plakalar bizim akü hücrelerimizden çok farklı bir şekilde üretiliyor. Kimyasal tepkimenin oluşacağı yüzeyi arttırmak için kurşun farklı kimyasallarla karıştırılarak gözenekli bir hamur haline getiriliyor ve kurşun ızgaralara sıvanarak fırınlanıyor. Bizim
Akü hücrelerimizde anotta, katotta başlangıçta saf kurşundu. Endüstriyel akülerde anot ve katot farklı şekillerde hazırlanıyor. Bu arada burada gördüğünüz plaka kurşun antimon bir plaka. Sarayını çok sevdiği sarı renge boyatmak için kurşun antimon kullanan Babil kralı Nebukadnezar'ın kurşun zehirlenmesi nedeniyle akli melekelerini kaybettiği söylenir. Burada tam kapalı denilen sistemde bir akü görmektesiniz. Bu tip aküler antimon yerine kalsiyumun kullanılmasıyla üretilebilir hale geldi. Kalsiyum akü elektrolitindeki gaz çıkışını 1/4'ine hatta daha düşük seviyelere kadar indirdiği için içerideki elektroliti takviye etmek, saf su eklemek gerekmemeye başladı. İçeride çıkan gazlar da tekrar yoğunlaşarak elektrolite dahil edilebildiğinden tamamen kapalı sistem bu aküler ortaya çıkmış oldu. Bu tip bir akünüz varsa bu tip bir aküye müdahale etmeniz söz konusu değil. Bu tip akülere yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunların içerisinde gaz basıncı çok arttığında gazın dışarı çıkmasına izin veren bir valve sistemi var. Eğer bunun içerisindeki kapağı yerinden çıkartırsanız bütün sistemi bozmuş olursunuz. Burada tek bir hücreye bağlı bir hidrometre var. İçerisinde bir boncuk var, yeşil bir boncuk var ve o yeşil boncuk akünüz şarj olmuş durumdaysa elektrolitin yoğunluğuna göre yükselerek size akünüzün şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Burada görmüş olduğunuz o yeşil boncuk aslında tam olarak buradaki hidrometrenin yaptığını yapıyor. Eğer kapalı sistem bir akü kullanmıyorsanız akünüzün buşonları, kapakları varsa ve açılabilir durumdaysa, akünüz bakım yapılabilen bir akü ise yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan bir tanesi bir akü hidrometresi almak. Çünkü size akünüzle ilgili her şeyi söyleyecektir bu hidrometre. Nasıl kullanacağınızla ilgili çok detaylı kaynaklar bulabilirsiniz internette. Çok zor da değil. Sadece elektrolitin yoğunluğunun belirli bir aralıkta olmasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için de saf su ve asit ilavesiyle bir denge oluşturuyorsunuz. Buradaki akü göstergesi sağlıklı sayılabilecek bir gösterge ama bir dezavantajı var. 12 voltluk aküler az önce de gördüğümüz gibi 6 hücreden oluşuyor. Bizim buradaki akü göstergemiz sadece tek bir hücrenin yoğunluğunu ölçüyor. O yüzden çok sağlıklı bir fikir vermiyor. Zaten aküler de tıpkı laptop bataryalarında olduğu gibi hücrelerinden bir tanesinin bozulmasıyla, bir tanesinin ölmesiyle çöpe gidiyorlar. Kullanılmaz hale geliyorlar. Bunun tek bir hücrede olması bir fikir veriyor fakat akünün genelinin sağlığı hakkında bize ne yazık ki fikir vermiyor. Dediğim gibi bakım yapılabilen türden bir akünüz varsa, hala bu tip aküler bulabiliyorsanız bir hidrometre almanızı ve o hidrometreyi doğru şekilde kullanmayı öğrenmenizi tavsiye ederim. Peki akümüzün ne kadar sağlıklı olduğunu nasıl anlayacağız? Akünün kutup başlarından bir voltmetre kullanarak voltajını ölçebiliriz. 12.7 volt olduğunu söylüyor voltmetremiz. Akünün kutup başından ölçtüğümüz gerilimin adı elektromotor kuvvet. Elektromotor kuvvet, akü herhangi bir yük altında değilken, biz aküden herhangi bir akım çekmiyorken bizim ölçtüğümüz değer. Bu kız arkadaşınızın ya da erkek arkadaşınızın evlenmeden önceki hali olarak düşünülebilir. Gerçek hayatta ise akünün yük altındaki performansı bizim için çok önemli. Bunun için de aküyü yüklememiz gerekiyor. Bunu aracınızın farlarını yakıp, marşa basarak, aküden akım çekip aynı anda da voltajını ölçerek yapabilirsiniz. Fakat bunun için en sağlıklı yol bir akü ölçü aletine sahip olmak. Akü ölçü aleti içerisinde rezistans olan ve çok yüksek akımları kendi üzerinden geçirerek akünün voltajını ölçebilen bir alet. 2 tane kablosu var. Bir tanesini akünün artı kutup başına bağlıyoruz. Temas yüzeyi en fazla olacak ve ark oluşturmayacak şekilde bu bağlantıları yapmanız gerekiyor. Çok dikkatli olmanız gerekir. Şu anda 12 voltun üzerinde bir gerilimi buradan okuyabiliyorum. Bu cihazın altında bir switch var. Bunu yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutacağım. Ve bu 10 saniye boyunca akümüzden bir akım çekeceğiz. Bunu da bir klamp ampermetre ile ölçelim. Yaklaşık ne kadar akım çekildiğini de buradan görmeye çalışacağım. Evet, şimdi
test cihazımızın altındaki düğmeye basacağım. Yaklaşık 10 saniye kadar basılı tutacağım ve basarken bu aletin arkasına dokunmamaya çalışacağım. Çünkü arkası oldukça ısınıyor. O yüzden üzerine tutmak için bir yer yapmışlar zaten. 12.6 volt olan gerilimimin 10 saniye içerisinde ne kadar düştüğünü göreceğim. Buradaki klamp ampermetreden de geçen akımın miktarını okuyabileceğim. Kaç amperlik bir akımın geçtiğini okuyabileceğim. Şimdi düğmeye basıyorum ve yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutacağım. Evet, şu anda 60 amperlik bir akım çekiyor test aletimiz. Ve voltajın yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. 11.56 diyor şu anda. Burada skalanın kenarında akü çeşitlerini, akünün kapasite aralıklarını yazmış. Bizim akümüz 55-85 amper arasında ve skalanın hala yeşil tarafındayız. Yani akümüzün sağlıklı olduğunu, akümüzle ilgili bir sorun, bir sıkıntı olmadığını düşünebiliriz. Evet, bunu bırakıyorum ve arkasının herhangi bir yere temas etmesini istemiyorum. Şu anda zaten içerisindeki rezistansın akkor halde olduğunu da görebilirsiniz herhalde. Kamera ne kadar yakalıyor bilmiyorum. Akü arızalarının ve erken akü bozulmalarının en büyük nedeni yetersiz ya da hatalı şarj işlemidir. Aracınızla sürekli kısa mesafeli yolculuklar yapmak, bozuk elektrik sistemi sebebiyle yüksek ya da düşük voltajla şarj, işinin ehli olmayan kişilerce yüksek voltajla şarj etmeye çalışmak, akünün ömrünü kısaltan şeylerin başında geliyor. Elektrikli motosiklet, otomobil, güneş enerjisi sistemi akülerinin ayda en az bir kere kaliteli bir akü şarj cihazıyla şarj edilmesi gerek. Bu hem akünün ömrünü uzatacak hem de akünün parçası olduğu sistemin verimliliğini arttıracaktır. Bu iş için smart ya da akıllı olarak adlandırılan ve aküyü tıpkı lityum iyon pillerde olduğu gibi sabit akım, sabit voltaj ve tampon şarj sırasıyla şarj eden şarj cihazlarını tavsiye ederim. Burada görmüş olduğunuz şarj cihazı 15 voltluk tampon şarj voltajı, tüm etiketlerinin Çince olması, Türkiye'ye uygun olmayan fişi ve fan sesiyle sınıfta kaldı diyebilirim. Daha iyi bir şarj cihazı bulursam ilerleyen videolarda paylaşacağım. Son olarak bana en çok sorulan soruların başında desülfatörlerin işe yarayıp yaramadığı geliyor. Desülfatörler yüksek frekanslı ve yüksek voltajlı kare dalgalar üreterek elektrotlar üzerinde yoğunlaşan sülfat kristallerini yeniden elektrolite döndürdüklerini iddia eden cihazlar. Bende de 2 tane bulunuyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşe yarayanını bulmak gerçekten çok zor. En iyisi kendiniz bir tane yapmak. Aküyü kurtarıp kurtarmadığına gelince, dünyada ölmüş bir aküyü bir akü fiyatının altında hayata döndürecek bir teknoloji yok. Akünün elektrolitini boşaltıp içine çişinizi yapsanız bile kutup başları arasında bir elektromotor kuvvet görürsünüz. Ama o aküye iş yaptıramazsınız. Desülfatörler de ölmüş bir aküyü canlandıramaz ama performansı düşmüş bir akünün performansını biraz yükseltebilir. Bu da üzerinde çalışılan akünün kalitesiyle orantılı bir yükselme olacaktır. Yine fazla uzattık videoyu. Bu akü macerasını benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.